Ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde. Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti aleme şu hikmetleri seyret. Bul saniyini, ol ona mihman gecelerde. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Ko gafleti, dildardan utan gecelerde. Gündüz aleme misafiriz, gecede Rabbimize. Bir kul gece Rabbine en güzel neyle misafir olur? Teheccüd namazı ile. Ve gece misafirliğe gelen bir kulunu kerim olan Allah Azze ve Celle ikramsız asla bırakmaz. İkramların en ziyadesi, en bilinmezi, en sırlıları, en gizleri gecelerde, herkesin uykuya daldığı gaflet anında saklanmıştır. Geceleri Allah Azze ve Celle bizleri bekliyor. Acaba benden bir şey isteyen yok mu diyor. Bir kul gece uykuya en düşkün olduğu o anda, yorganını kaldırdığında ben seni istiyorum ya Rab demiş oluyor. Allah'ı istemenin en ciddi ifadesi gece namazıdır. Çünkü insan o esnada sıcak yataktan, sıcak yorgandan, sıcak hayat arkadaşının yanından Rabbine kaçar, secdeye kaçmış olur. İnanın kabirde en çok sorulacak sorulardan birisi olacak. Geceleri var mı bir ahınız, Allah'tan istediğiniz herhangi bir şey? Geceleri var mı seccadeyi ıslatmışlığınız? Bir Müslüman, bir mümin için ruhunu ihya edebilecek, basiretini açacak, yürüdüğü yolu aydınlatacak en mühim ibadetlerden biri gece namazıdır. Hatta farzlardan sonraki en mühim meselelerden biri gece namazıdır desek mübalağa etmiş olmayız. İnsanın gözüne büyük geliyor gece uyanmak. Bazen soruyorum geceye teheccüd namazın var mı sakladığın diye. Hem de sorduğum bazen de 5 vakit namazlı arkadaşlar oluyor. Yok diyor, hiç teheccüd namazı kılmadım diyor. Aslında ne kadar da basit bir mantık teheccüd namazı değil mi? Zaten uyanacaksın, doğru mu? Var mı uyanmama şansınız? Yani sabah namazına kalkmama ihtimaliniz var mı? Mümkün değil. Zaten mecburen uyanacak mısın imsak vaktinde? Uyanacaksın. Uyanmışken yarım saat erken uyandığında bütün iş bitecektir. İmsaktan yarım saat erken uyandığında iş bitecektir. Ama biz orada belki nefsin aldatmasıyla dakika hesabı yapıyoruz. Halbuki dakika hesabı yapmaya da gerek yok. Neden? O esnada sen uykudasın. Ruhunda misal aleminde gezmede. Misal aleminde saatin, dakikanın hesabı var mı? Yok. O yüzden senin için de yarım saat evvelin önemi yok. Zaten her türlü uyanacaksın. Var mı sabah namazına uyanmama şansımız? Var mı öyle bir lüksümüz? Mümkün değil. Zaten her türlü uyanacaksan yarım saat erken uyan, kabrini aydınlatacak gıdayı al, teheccüd namazıyla Rabbine doğru yürü. Bir insanın gece o saatte kalkabilmesi Allah için çok şey ifade etmesi demektir. Çünkü bir kul kendi üzerine çarpı çekmeden Allah'a yakınlaşması mümkün değildir. Kendi arzuları, istekleri, nefsin talepleri içerisindeki en ciddi şeylerden biri de uykudur. Hatta gece uykusudur. Gece uykusunu Allah için şöyle köşeye atan bir adam, benim üstüme çarpı çekiyorum çünkü ben yalnız seni talep ediyorum demiş olacaktır. Teheccüd. Hecede kelimesi uyumak manasında diye ifade ediliyor. Teheccüd kelimesi de uyanmak, yani uykudan kendini çekmek, sakınmak manasında. Farkındaysanız anlam olarak zıt bir anlama dönüştü. Bir örnek daha verelim onunla ilgili. İsm kelimesi günah demektir. Ama teessüm günahtan çekinme demektir. Farkındaysanız bu baba gelen bir kelime zıttı manasını veriyor. Teheccüd de bu manada. Yani kelime anlamı olarak geceden uyanmak, uykudan kaçınmak, uykudan sakınmak manasına geliyor teheccüd kelimesi. Bir kişi gece biraz uyuduktan sonra uykusunu bölüp namaz kılarsa bu namaza teheccüd namazı deriz. Bir kişi gece uyumadan namaz kılarsa bu namaza salatul leyl, yani gece namazı deriz. Bir kişi gece vakti sadece namaz değil başka muhtelif ibadetlerde yaparsa buna da
kıyamul leyl yani gece ibadeti denilmektedir. Tabi kıyamul leyl kelimesi daha çok gece namazını bize çağrıştırmaktadır. Teheccüd, salatul leyl, kıyamul leyl.